Herkese merhaba ve bu görsel rehberimize hoş geldiniz. Biliyorsunuz modern kadınlar olarak ya da modern kadının hayatına şahit olanlar olarak hepimizin bildiği, görünmez ama çok ağır bir yük var. Arka planda sürekli tik tak tik tak eden o meşhur biyolojik saat. Peki ya bu saatin hızını yavaşlatmak, zamanın kontrolünü, o amansız baskıyı kendi ellerimize almak gerçekten mümkün olsaydı ne dersiniz? Düşünsenize, her ay hiç acımadan geri sayım yapan, o stresi iliklerinize kadar hissettiren döngü yerine, saatinizin yılda 12 defa değil de sadece 4 kez attığını bir hayal edin. Yani aylık bir panik havası yerine çok daha ferah, çeyrek dönemlik, oldukça sakin bir ritim. Şöyle bir düşününce bile insanın omuzlarından koca bir yük kalkıyor, değil mi? Kesinlikle öyle. Ve asıl heyecan verici olan ne biliyor musunuz? Bu sadece ah keşke dediğimiz bir hayal olmaktan çıkıp, basbayağı bilimsel bir gerçeğe dönüşmek üzere. İşte tam bu noktada inanılmaz bir gelişmeyle Çinli biyolog Hongmei Wang'ın 3 aylık döngü devrimiyle karşılaşıyoruz ve inanın bana bu kelimeyi öylesine kullanmıyorum. Bu gerçekten bir devrim. Sadece geçici bir tıbbi müdahale değil bu. Aksine kadınların yaşam kalitesini kökten arttırmayı hedefleyen muazzam bir rehber. Biyolojimize, sağlığımıza ve belki de en önemlisi o zaman algımıza yepyeni çok daha yavaş ve dingin bir ritim kazandırmaktan bahsediyoruz. İnanılmaz bir konsept. Ve bütün bu devrimin merkezinde aslında çok basit ama bir o kadar da sarsıcı bir rakam yatıyor. 4. Evet, yılda 12 yerine sadece 4 döngü. Döngü sayısını bir anda 1/3'e indirdiğinizi düşünsenize. Bu, bedendeki o sürekli hücresel stresi azaltıp organizmaya adeta çok derin bir nefes aldırıyor. Aslında bu 4 rakamı bir kadının yaşam yörüngesinin nasıl tamamen ama tamamen daha sağlıklı bir noktaya taşınabileceğinin en net ve çarpıcı sembolü diyebilirim. Peki, bu işin mekanizması tam olarak nasıl işliyor dediğinizi duyar gibiyim. Hücrelerimizin o derinliklerine bir inelim. İşin bütün biyolojik sırrı primordial foliküller dediğimiz bir yapıda gizli. Evet, isim biraz karmaşık, ders kitabı gibi tınlıyor olabilir ama aslında bunları yumurtalıklarınızda mışıl mışıl uyuyan ve kendilerini uyandıracak o biyolojik hücresel çalar saati bekleyen uyuyan yumurtalar olarak düşünebilirsiniz. Bedenimizde böyle kurulu çok dakik bir saat var ve her ay çalarak bu özel yumurtaları adeta topluca ayaklandırıyor. Şimdi, geleneksel döngüde vücut ne yapıyor? O hücresel çalar saati her ay hiç bıkmadan ısrarla çaldırıyor ve yüzlerce yumurtayı birden uyandırıp, deyim yerindeyse israf ediyor. Yani ortada çok hızlı bir tükeniş var. Ama Wang'in yöntemine baktığımızda bu süreç öylesine ustalıkla yavaşlatılıyor ki yumurtalar her ay değil sadece 3 ayda bir olgunlaşıyor. Yani her ay yüzlerce yumurtayı harcamak yerine biyolojik saatin o ritmini yavaşlatarak sahip olunan rezervin muazzam bir oranda, gerçekten inanılmaz bir oranda korunmasını sağlıyoruz. Bu yavaşlatma sürecini aslında çok net 3 adımda özetleyebiliriz. İlk olarak hücresel sinyal yollarını, yani o içimizdeki uyandırıcı çalar saatin iç mekanizmasını tespit ediyoruz. İkinci adımda genetik sinyallere müdahale edip yumurtaların uyanma hızını kesiyoruz. Aslında biraz daha günlük bir tabirle sabahları hepimizin yaptığı gibi o çalar saatteki ertele, yani snooze tuşuna basıyoruz. Ve son adım, bu yavaşlatma sayesinde o kitlesel tükenişi durdurup elimizdeki o çok değerli yumurta rezervini çok daha uzun yıllar boyunca güvenle koruma altına alıyoruz. Burada asıl can alıcı noktayı kaçırmamamız lazım. Bakın, amaç sadece o son aşamadaki yumurtlamayı engellemek ya da yumurtaları dondurmak falan değil, hayır. Asıl olay en baştaki o kök hücre seviyesindeki uyanma sürecini yavaşlatmak. Yani ortada bir hasar oluştuktan sonra yara bandı yapıştırmaktan bahsetmiyoruz. Doğrudan en başındaki hücresel mekanizmayı kontrol etmekten bahsediyoruz. İşte bu sayede matematiksel olarak kaynağı en başından koruyup rezerv ömrünü tamamen doğal yollarla uzatmış oluyoruz. Gerçekten dahice. Şimdi bütün bu bilimsel verileri modern bir kadının yaşam yolculuğuna uyarlayalım. Bu yeni ritimle hayatı baştan hayal edelim. 30'lu yaşlarınızdasınız diyelim. Kariyerinize, hayallerinize odaklanıyorsunuz ve ensenizde o boğucu zaman baskısı, eyvah geç mi kalıyorum hissi kesinlikle yok. İnanılmaz bir esneklik. 40'lı yaşlarınıza geçtiğinizde o meşhur doğurganlık penceresi kapanacak diye bir panik yaşamıyorsunuz. Çünkü pencere yıllarca açık kalmaya devam ediyor. Ve 50'li yaşlar ile sonrasında vücudunuz kendi doğal östrojenini üretmeye devam ederek size harika, doğal bir kalkan sağlıyor. İşte tam da bu yüzden bu muazzam biyolojik özgürlük aile planlamasının kurallarını adeta sıfırdan yazıyor. Bu gelişme demek,
Kariyerinizde o çok beklediğiniz büyük terfiyi alırken, ne bileyim dünyayı gezerken ya da sadece doğru partneri beklerken arka planda sürekli dırdır eden o endişe dolu sesi tamamen kısmak demek. Kararlarınızı artık acaba çok mu geç kaldım, zamanım daralıyor mu korkusuyla aceleye getirmek zorunda değilsiniz. Tamamen kendi hayat ritminize, kendi kişisel hedeflerinize göre şekillendirebilirsiniz her şeyi. Tabii şu noktayı da özellikle altını çizerek vurgulamak istiyorum. Bu yöntem sadece hayatımı biraz daha optimize edeyim veya kariyerimi rahat planlayayım diyenler için değil. Açıkçası genetik faktörler yüzünden ya da yoğun çevresel etkilere maruz kalarak yumurta rezervi hızla erkenden tükenen kadınlar için bu kelimenin tam anlamıyla devrim niteliğinde tıbbi bir tedavi. Düşünsenize, erken yaşta çok büyük bir kayıp riskiyle yüzleşen hastalar için daha önce benzeri görülmemiş, son derece somut, sıcacık bir umut ışığı bu. Şimdi işin doğurganlık kısmını bir kenara bırakalım ve biraz daha ötesine geçelim. Asıl büyük resme, yani o uzun vadeli sağlık kalkanına odaklanalım. Yumurtaların tükenmesini yavaşlatmak, biyolojik olarak baktığımızda menopozu ötelemek anlamına geliyor. Peki menopozun gecikmesi ne demek? Vücudun o mucizevi kaynağını, yani kendi doğal östrojen üretimini çok daha uzun yıllar boyunca aktif olarak sürdürmesi, vücudun kendini çok daha uzun süre koruması demek. Vücudumuzda daha uzun süre kalan bu östrojenin o günlük hayatınıza yansıması gerçekten muazzam bir şey. Doğal östrojenin korunması ne demek biliyor musunuz? 60'lı yaşlarınıza geldiğinizde merdivenlere hiç zorlanmadan tıkır tıkır çıkabilmeniz demek. Torunlarınızda yorulmadan keyifle oynayabilmeniz veya yoğun tempodaki bir toplantıda zihninizin saat gibi pırıl pırıl çalışmaya devam etmesi demek. Kemik erimesine, kalp damar hastalıklarına ve açıkçası yaşlanmanın en korkutucu yüzü olan bilişsel gerilemeye karşı adeta her gün yanınızda taşıdığınız paha biçilemez bir yaşam sigortası gibi. Yani bu gelişmeyi sadece acaba ne zaman anne olacağım sorusu üzerinden okursak inanın bana çok ama çok eksik kalır. Bu mesele sadece üreme tıbbının dar sınırları içinde değerlendirilemez. Bu, kadınların genel sağlığı ve yaşam kalitesi açısından gerçekten hayati bir devrim. Bu hücresel müdahale sizin 60'lı veya 70'li yaşlarınızda ne kadar dinç olacağınızı, kemiklerinizin ne kadar güçlü ve zihninizin ne kadar berrak kalacağını doğrudan belirleyen, baştan aşağı bütünsel bir yaşam kalitesi güncellemesi diyebiliriz. Evet, bu görsel rehberimizin sonuna doğru gelirken sizden omuzlarınızdaki o amansızca sürekli tik tak eden saatin bir anlığına tamamen sustuğunu hayal etmenizi istiyorum. O ses yok artık. Bu yepyeni geniş ve sınırsız biyolojik özgürlükle kendi hayallerinizi, kariyerinizi, sağlığınızı nasıl daha farklı planlardınız? Sadece düşünmesi bile insanı inanılmaz derecede özgürleştiriyor, değil mi? Bu yeni ufuklar ve bu muazzam ihtimaller üzerine mutlaka biraz düşünün derim. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın,